Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere vişne reçeli tarifim var. Çekirdeksiz vişne reçeli. Reçeli annelerimizin hazırladığı yöntem ile hazırlayacağım. Çekirdeksiz olarak hazırlanacak. Nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? Gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. 1 kilo vişneden hazırlayacağım. Burada benim tam 1 kilo vişnem var. Şimdi ilk aşamada vişnelerin saplarını temizliyoruz. Sapının çöpünü temizliyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün vişne reçeli yapıyoruz. Annelerimizin hazırladığı yöntem ile hazırlayacağız. Çekirdeklerini çıkaracağız. Ama öyle pipettir şeydir aramanıza da gerek yok. Çıkarıcı aramanıza gerek yok. Elimizle çıkaracağız. Çok kolay bir şekilde çıkaracağız, hazırlayacağız. Eskiden annelerimiz bu şekilde yapardı reçeli. Çekirdek çıkarması zor gelen arkadaşlar çekirdekli olarak da yapabilir. Hatta tarifi kanalımda mevcuttur çekirdekli vişne reçelinin. Evet, sapların çöplerini güzelce temizledik. Şimdi bol suda vişnelerimizi yıkayacağız. Evet, vişneleri bol suda yıkadım. Pişireceğim tenceremi de yanıma aldım. Şimdi çekirdeklerin çıkarma aşamasına geldik. Pipet hiç kullanmayacağız. Gerek yok. Önceden annelerimiz bu şekilde çekirdeklerini alırdı. Çok kolay bir şekilde. Zaten vişneler oldukça olgun. Hemen böyle açılacaktır ağızları. Açıldığı zaman çekirdeği parmağınızla içinden alın. Bakın. Parmağınızla hafifçecik aralayıp çekirdeği alacaksınız. Olgun vişneler olduğu için zaten çok çabuk bu işlemi yapacaksınız. Bazıları pipetle çıkarıyor. İşte bazıları çıkarma aletleri, aparatları var. Ama hiç onlara gerek yok. Bu şekilde de çok güzel bir vişne reçeli yapacaksınız. Evet. Hızlı çekime geçtik. Çekirdekleri çıkarma işlemimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri açın. Açın ki en güzel tarifleri ilk izleme şansına ulaşın. Evet, çekirdeklerimizi güzelce temizledik. Şöyle kenara alalım. Çekirdekleri gördüğünüz gibi vişnelerimiz burada hazır. Vişnenin kendi suyuyla reçelini yapacağız arkadaşlar. Bakın o kadar da çok fazla parçalanmadı. Olgun olduğu için tabii ki de parçalanan olacaktır. Zaten pişerken çekirdekleri çıktığı zaman parçalanma, dağılma oluyor. Çok olgun bir meyve. Burada da şekerim var. Şekerim ne kadar? Birebir ölçü şeker kullanacağız. Vişneleri koyduğum kabım ile aynı ölçüde şekeri koydum. Ve vişnelerin üzerine şekeri döküyorum. Birebir ölçü kullanacağız. Yani 1 kilo vişneye 1 kilo şeker dökeceksiniz arkadaşlar. Evet. Şekerini döktük. Hemen zaten suyunu salmaya bakın başladı. Zaten çıkarken çekirdekleri, vişneler suyunu salmaya başladı. Şöyle kapağı kapatalım. 1 saat bekletelim. Çok fazla değil. 1 saat sonunda vişnelerimiz bakın şeker tamamen beyazlığına gitti ve kırmızı oldu. Kendi suyunu saldı. Hiç su kullanmayacağız. Kendi suyuyla yapacağız. Hani böyle çok gibi gelebilir ama reçeli tamam iyidir bu şeker. Şimdi ocağa pişmek üzere reçeli götürüyorum. Ocağı ilk aşamada kısık açıyorum ki yavaş yavaş şekerler erimeyenler erisin. Daha sonra biraz hızlandıracağım. Eskiden annelerimizin yaptığı reçeli yapıyoruz. Onlar bu şekilde hazırlıyorlardı. Ben de birebir aynı uygulamaya özen gösteriyorum. Yavaş yavaş şöyle birazcık karıştıralım. Gördüğünüz gibi kendi suyunu vişneler yavaş yavaş salmaya başladı. Evet arkadaşlar, kanalımız şu anda 81.000 aboneye ulaştı. 100.000 aboneye ulaştığı zaman kanalımızda her ay bir abonemize çekilişle çam sakızı çobanı armağanı bir armağan vereceğiz. Hediye vereceğiz.
Ne kadar çabuk 100.000 aboneye ulaşırsak hediye dağıtımına başlayacağız. Her ay bir abonemize hediye göndermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu da size küçük bir hatırlatma. Ayrıca burada yayınladığım tüm tarifler nefislezzetlitarifler.com blogumda yazılı olarak paylaşılmaktadır. İsteyen arkadaşlar blogumu ziyaret edebilir. Bol resimli olarak tariflerime ulaşabilir. Bu kadar açıklama yaptıktan sonra tarife devam edeyim. Gördüğünüz gibi ocakta kaynıyor ve köpürmeye başladı. Arada üzerine biriken köpükleri alın arkadaşlar. Çok da fazla toplamayın çünkü sürekli köpürecektir. Hafifçe birazcık azar azar şöyle köpükleri alalım. Vişneler şeker içine aldığı zaman reçelimiz zaten olacaktır. Tahminen yarım saat içinde reçelimiz hazır olacak. Arada bir kontrol edeceğiz. Kıvamına bakacağız. Akıcı, koyu biraz ve akıcı, çok sulu olmayan bir kıvam olacak. Çok aşırı da koyu yapmayacağız. Neden? Soğuduğu zaman zaten koyu kıvama kendiliğinden reçelimiz gelecektir. Sıcak halinde koyu yapmamaya özen gösterelim. Evet, 15 dakika kaynadı. Şimdi yarım limon suyu ilave ediyorum üzerine. Limon suyunun ilave etmemin sebebi şekerlenmemesi için. Kış için saklayacaksanız dururken şekerlenme yapabilir. Onun için önlemek için yarım limon suyu ilave ediyoruz. Bakın kıvamını size şöyle bakın, şöyle bir tabakta da bakabilirsiniz. Şu anda biraz daha kaynaması lazım. Başlamış yavaş yavaş kıvam almaya. Biraz daha kaynadığı zaman olacaktır. Dediğim gibi çok fazla aşırı koyu yapmayacağım. Neden? Soğuduğu zaman kıvam alacaktır zaten. Bakın daha da kıvamlanmaya başladı reçelimiz. Yavaş yavaş olmaya başladı. Yani kendini belli ediyor reçel zaten kıvam aldığı zaman. Köpürmeye üzeri sürekli başladığı zaman artık kıvamı gelmiş demektir. Şu anda reçelimiz oldu. Kıvamı hemen hemen geldi. Şimdi üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar margarin ilave ediyorum. Bunun sebebi de reçelime parlaklık vermesi için. Koymasanız da olur. Koyarsanız biraz parlak olur. Evet arkadaşlar, sizlere birebir ölçülü olarak reçel tarifi veriyorum. Daha önce çekirdekli vişne reçel tarifimi de kanalımda paylaştım. O tarife de bakabilirsiniz. Hatta linklerini önerilenlere bırakacağım. Evet, ocağımızı kapattık ve reçelimiz tamam oldu. Şöyle bir kaba koydum biraz reçelimden. Şu anda reçel sıcak arkadaşlar. 2 kavanozda yarım kiloluk 2 adet kavanoza da koydum. Dediğim gibi kış için yapacaksanız sıcak sıcak kavanozlara koyun. Bozulmasın. Şöyle kapalı orta olarak da ters çevrik olarak da bekletin. Kapağını tutsun. Bakın reçelimiz şu anda çok güzel. Kıvamı yerinde. Muhteşem bir reçel oldu. Çok güzel oldu. Bakın. Dediğim gibi soğuduğu zaman kıvamını daha da alacaktır. Çok koyu yaparsanız akıcı olmaz. Ekmeğin üzerine süremezsiniz. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.